Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Canlı yayında yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bu yayını tekrardan çekeceğim arkadaşlar. Normal bir yayın olacak. Bu yayın içerisinde sizlerle birlikte doları değerlendireceğiz, altını değerlendireceğiz ve gümüşü değerlendirmeye çalışalım. Dolar kuruna baktığımız zaman haftaya 13.30 seviyelerinde dolar TL kurunda başlangıç yaptık. Bizlerin de yakından takip ettiği seviye dolar TL kurunda 13.30 seviyesiydi ve bu 13.30 seviyesi üzerinde bizler dolar TL kurunda ilk etapta 14 TL seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri bekliyorduk ve bu 14 TL civarlarında da Merkez Bankası defansif hareketini devam ettirecektir şeklinde yorumlarımız vardı. Bu hafta itibariyle baktığımız zaman gene yaptığımız analizlerin 10 numara ilerlediğini sizlerle birlikte takip ettik ve gördük. 13.30 seviyesinin öneminden sizlere zaten dolar TL kurunda özellikle bahsetmiştim. Ve bu 13.30 TL üzerinde kalındıkça da ilk etapta en yakın seviyemizin 14 TL civarına doğru ilerleyen bir dolar TL kuru olacağını da grafikler üzerinde belirtmiştik. Ve yaptığımız grafikler neticesinde ve yön tahminlerimiz neticesinde doların 14 TL civarlarına doğru yukarı yönlü ataklarına da devam ettiği görüldü zaten. Ve bu hafta itibariyle gene yapmış olduğumuz tahminlerimiz bize kazandırdı. Doların 18.30 seviyesinden aşağı düştüğü süreç içerisinde de 10 lira civarlarına yaklaşan bir dolar TL kurunda alım yapılabileceği ile ilgili tahminimiz de vardı. Ve bu tahminle birlikte yukarıda terste kalan arkadaşların da iki hamle şeklinde dolardaki sıkıntı yapmamaları ve iki hamle şeklindeki analizle bu sıkıntılardan yakın zamanda kurtulabileceği şeklindeki yorumumuz da vardı. Ve şu an itibariyle gene baktığımız zaman buradaki arkadaşların zararının da %40 neticesinde azalmış olduğunu sizlerle birlikte izliyoruz. Bu hafta itibariyle şimdi bizler için 14 TL kritik seviye. Gene bu 14 TL kritik seviyesini yakından takip edeceğiz. 13.30 ve 12.48. Bu iki bölgemiz bizler için hala defansif bir stop loss bölgesi olacak bölgedir. Ve bu bölgeler üzerinde kalışlarda yukarıda bizler için dolar TL kurunda 14'ün yukarı yönlü kırılıp 16 TL seviyesine doğru yakın zaman içerisinde dolar TL'yi yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla yukarı yönlü taşımaya devam edeceği şeklindeki öngörümde hala devam etmekte. Bu öngörümüzü yaparken teknik analiz ve Elliott yöntemlerinden faydalanıyoruz arkadaşlar. Elliott'a göre ve Fibonacci ölçümlerine göre de 13.30 üzerinde günlük kapanışlar dolar TL kurunda hala da 16, 15.50, 16 seviyesindeki kuvvetli direnç bölgesine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü taşıma potansiyelini tutar. 2022 yılı dolar tahminimizi yaparken yılın başında elektriğe, özellikle doğalgaza, elektriğe, benzine yapılan zamlar gene alkole ve tütüne yapılan zamlar da gözden kaçmış değil. Bu zamlar neticesinde özellikle enerji maliyetlerine yapılan zamlar neticesinde enflasyonun nasıl düşürülebileceği konusu da merak konuları arasında arkadaşlar. Benim de özellikle merakım bu konu üzerinde. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda enflasyonun tek haneli rakamlara tekrardan getirileceği şeklinde yorumlar var. Fakat üretim desteklenmediği, çiftçi desteklenmediği sürece ve buna kalıcı çözümler bulunamadığı sürece üretim olmayan bir malda enflasyon nasıl düşürülebilecek? Bunu da merak etmekteyim. Asgari ücretlinin ve emeklinin almış olduğu yeni zamlar daha ceplerine girmeden piyasadaki zamlar, enerji maliyetlerindeki zamlar neticesinde maalesef ki tekrardan azalmaya başladı. Çoğu işverenin söz ettiği gibi asgari ücret, yüksek fiyatlardaki asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının piyasalardaki enflasyonist baskıyı tekrardan
arttıracağı yönündeki düşünceler mevcut. Fakat ben asgari ücret 2800 TL civarındayken madem ki böyle bir etki vardı piyasalarda, fiyatlar özellikle dolar TL kuru fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin neden yaşanmış olduğu, eğer ki bu tez sunuluyorsa bunun da dolar TL kurunda bu tez neticesinde şu an 2.8 eski fiyat, 4.25 yeni fiyat üzerindeki dolar TL kurunun baktığımız zaman 35-36 liralar civarına doğru dolar TL kurunda yeni fiyatlamalar getirmesi lazım ki sizlerin vermiş olduğu bu tezler hayata dönebilsin. Şimdi burada bazıları kabullenmek istemese de, her ne kadar da kabullenmek istemese de, zam yapmak bazı kesimlerin maalesef ki işine geliyor arkadaşlar. Zam yaptıkça kazançlarını daha da fazla arttırıyorlar. Enerji maliyeti gerektirmeyen birçok üründe de TÜİK'in açıklamış olduğu %36'lık enflasyonun üzerinde gene zamlar piyasada görülmekte. Şimdi insana sorarlar, senin enerji maliyetin yok ve geçmişte ucuz maliyetten aldığın bu ürünleri nasıl böyle faiz zamlarla piyasada satabiliyorsun? Bunların da en yakın zamanda araştırılıp bulunacağı yönündeki beklentilerim de hala devam etmekte. Fed'in yapmış olduğu şahin tutanak açıklamalarının ardından zaten dünya genelinde gene dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler, özellikle daha sert bir şekilde fiyatlanmalara yol açabilir. Zaten tahvil faizlerine, 10 yıllık ABD tahvil faizlerine baktığımız zaman burada da gene yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde gerçekleşmeye başladı. ABD ve Fed açıklamalarının ardından da ons tarafında haftaya 1830'ları test eden ons tarafında da 1780 civarına doğru bir geri çekilme yaşadık. Tabi bu ons bazlı olarak gram altın ve gram gümüş tarafına da olumsuz bir şekilde yansıdı. Gram gümüş ve gram altın takip eden arkadaşlar için de kritik seviyelerimiz. Gram altında başlayalım hemen. Gram altında 773 destek seviyesi bizler için önemli. Haftalık daha orta bazlı takip eden arkadaşlarımız için ise 723 destek bölgeleri önemli seviyeler. Bizler günlük kapanışlarda 773 seviyesi üzerinde gram altındaki hareketlerin devamı halinde ilk etapta 835 ve onun üzerinde gram altında beklenti seviyemiz 950 TL'lerin tekrardan gram altın tarafını yukarı hareket ettireceği yönündeki beklentilerimiz hala da geçerliliğini korumakta. Şimdi dolar bazlı olarak 14 TL civarındaki alan Merkez Bankası tarafından sıkı bir şekilde korunuyor ve bu seviyeye yaklaşıldıkça buradan ufak ufak satış ve müdahaleler şeklinde bu dolar TL kuru korunmaya çalışıyor. Bu seviye bu hafta itibariyle de çok önemli olacak. 14 TL direnç seviyesini yakinen takip edeceğiz. Çünkü bu gram altın takip edenler için de önemli. Gram gümüş takip eden arkadaşlar için de dolar kurundaki özellikle 14 seviyesi önemli bir seviye. Bant aralığı olarak baktığınız zaman 10-15 ve 14 bant aralığı. Buradan tekrardan bir baskılama yapılıp geriye yönlü dolar TL kurunda bir geri çekilme hareketi başlatılabilir ise burası tekrardan bir alım fırsatı yaratacaktır ve burada tekrar bir W formasyonu şeklinde bu yay gibi dolar kurunu tekrardan yukarıya atar arkadaşlar. Bu da teknik formasyonlarda W formasyonunu oluşturacağından dolayı buradaki 14'ün yukarıya kırılmasıyla birlikte bu sefer bu hareket dolar TL kurunda tekrardan 18 TL olan zirve bölgesini test etmesine sebebiyet verebilir. O yüzden Merkez Bankası da hareketi tam şurada 12.05 14 bantlar arasında tutmaya çalışıyor. Gram gümüş tarafındaki arkadaşlar için de hemen analizimizi yapacak olursak gram gümüşteki arkadaşların sıkı bir şekilde takip etmesi gereken
en önemli destek 9.39 desteği dedik. Hafta içinde bu destek altında biraz gerilemeler ve sarkmalar gözükse de tekrardan toparlayıp kendini yukarıya yönlü 9.39 seviyesinin üzerine doğru tekrardan attığını gördük. Ve günlükteki takip ettiğimiz 9.69 destek seviyesinin üstünde kaldığını gram gümüşünde takipteyiz. Gram gümüş ilk etapta 10-10 seviyeleri ve daha sonra ilerleyen günlerde de ana hedef bölgesi olan 11.70 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini tamamlayacaktır diye düşünmekteyim. Ons altın tarafını takip eden arkadaşlar için fon tutanaklarından çıkan şahin sonuçlar neticesinde 1830 dolar seviyesinden 1780 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü hareket gördük. Burada da gene önemli olacak seviye 1790 seviyesi. Bu seviye üzerinde hareketler korunabilir ise yön tekrardan bir 1815-1830 seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri tekrardan tetikleyebilir. Fakat fon piyasada baskılayıcı olacak ve 25-26 ayın 25-26'sında tekrardan açıklamalar var. Bu açıklamalar neticesinde faiz arttırımları erken başlar ise de ons altın tarafında hareketler baskılanabilir diyoruz arkadaşlar. Bu da gene dolar tarafına olumlu bir şekilde yukarı yönlü yansıyacaktır. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte gram altını, gram gümüşü, dolar TL kurunu ve piyasaları sizlerle birlikte yorumlamaya ve tahmin etmeye çalıştık. İnşallah videomuzun size bir faydası olmuştur. Videomuzun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden, abone olmadan seyreden tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.